Maçlarla ilgili yorumlarınız nedir? Hemen kısaca alalım. Kısa bir canlı yayın yapalım. Sonra da kapatacağım. Özellikle de olimpiyatlarda boksu izlesine o kalitesi bunlarla ilgili sizlerin de yorumunu merak ediyorum, düşüncesini. Siz söyleyin diyelim. Bugün yine maçlar vardı boksla ilgili. Bu arada bir sorun mu var? Hemen bir öncelikle ayarlarımızı yapalım ve sonra sorun yaşamayalım. Arkadaşlar, boksla ilgili tabii birçok kişinin boksla ilgili çok fazla bilgisi olmayıp boksla ilgili konuşması gerçekten bazen de insanları gerebiliyor. Ama genel olarak artık biz bunlara alışkınız. Artık şöyle bir hale geldik. Şunu söylüyorlar. Hocam bir dediği açmadınız, beni üzdünüz. Açtım ben onu. Onu açtım. Yo açtım ben onu. Avni ne yaptı abi? Avni'nin maçıyla ilgili çok fazla bilgim yok. Sorular arkadaşlar. Olimpiyatları izliyor musunuz? Olimpiyatlarla ilgili nasıl söyleyeyim? Düşünceniz ne? Olimpiyatlar nasıl gidiyor? Bizim boksörler nasıl? Performans olarak beğeniyor musunuz? Sorularınızı sorun. Soru cevap şeklinde ilerleyelim. Sizin de düşüncelerinizde. Şimdi arkadaşlar, benim öncesinde yaptığım yorumlar var. Olimpiyatlarla ilgili anlatımlarım var ve hepsi isabetli. Ama bu boksta kızlar aldı yürüyor. Aynen öyle. Zaten Fatih Kocan önceki attığım videolara, olimpiyata gitmeden önceki videolarımda da bunu söylemiştim. Olimpiyatlarda bayanlardan altın madalya gelebilir. Yani rengi sarı olabilir. Ama boks bu. Yine de hiç belli olmaz. Neyin ne olacağı belli olmaz. Boksta her zaman her maç final, her maça dikkat etmek gerekiyor. Ummadık taş bazen baş yarabiliyor arkadaşlar. Şimdi bu akşamki maçlarla ilgili konuşalım. Olimpiyatlarla ilgili konuşalım. Olimpiyatlar bu, özellikle de boksör olacak, boks yapacak arkadaşlar için çok önemli. Olimpiyatları izlemeleri, olimpiyattaki sporcuları izlemeleri gerçekten çok önemli. Bu yüzden olimpiyatları umarım kaçırmazsınız ve dikkatli bir şekilde izlersiniz. Çünkü olimpiyatlar size çok şey katacak, olimpiyatları izlemek ve boksunuzda da gelişme sağlayacaksınız. Şimdi boksla ilgili sorularınız varsa alalım arkadaşlar. Boksla ilgili, boksörle ilgili. Paşa. Avni aldı mı maçı? Golovkin. Avni aldı mı maçı? Yani o maçı zaten söylemiştim. Verdi. Maçı verdi. Abi o kolay bir maçtı ya. Yani ben o boksörü izledim. O boksör de çok iyi bir boksördü. Yani ben o maçı doğrusunu söylemek gerekirse samimi içten söyleyeceğim. Ben o maçla ilgili hani şey de yapmak istemedim. Hani çok rahat bir şekilde o maçı alacağını düşündüm. O maçı nasıl verdi ya? Gerçekten ben şok oldum şimdi. Yenildi Avni ya. Vallahi şaka diyeceğiz zannediyorum ya, gerçek bak. Yani biri bana şaka desin yani, çünkü çok rahat geçebileceğim boksör. Niye öyle oldu? Ya gerçekten ben şu an inanamadım. İster inanın ister inanmayın. Yani ben gerçekten o maçı rahat geçer diye düşündüm. Bu gerçek bak yani. Ya şöyle bir şey var arkadaşlar. Boks, ben de inanamadım. Niye öyle oldu? Aynen öyle. Yani boksta şöyle bir şey var. Boksta dediğim gibi, boksta biraz işi ciddiyetinden uzaklaştığın zaman vallahi şaka değil. Peki knockout falan mı oldu yoksa puanla mı bitti maç? Bir saniye dur bakayım. Şaka ya vallahi. Abi o yani, yanlış anlama, o boksör, bu boksörü ne bileyim ya. Şaka gibi ya. Yok böyle bir şey ya. Puan. Vallahi ne diyeyim.
Bir saniye onu maça bakacağım şimdi. Ben işin açıkçası o maçı ciddiye almadım arkadaşlar. Doğru söyleyeyim. Çünkü şöyle rahat alacağını biliyordum. Yani ona göre de pasif bir boksördü. Avni ülkeyi almazlar bundan sonra. Hey oyuncu, kendini hazır Ya ben hissediyor işin musun? açıkçası ben şunu söyledim yani bu saatten sonra Valorant'a katıl ve dünyanın bence dört bir yanından gelen ajanlardan biri olup spor savaş. sporcu FPS geliştirse oyunu, onun için daha iyi olur. Yani doğaüstü antrenörlük güçlerle yapsa yüzlerce farklı stratejiyle ama böyle harmanlayan bu dövüştükçe eşsiz kendini oyunda hazırlık dibe bir takım batırmak kurup rakibin paçasını alacaksın. Oyunu öğrendikçe aldığın keyif de artacak. İki takım, takım başına 5 oyuncu, zafer için 13 tur ne yapsın? başına 5 Yapacak bir can. şey yok arkadaşlar. Saldıracak Yani veya savunacak. kaybettiyse de yapacak bir şey yok. Kazandığı Yani alınacak silahlar, zırhlar ve yetenekler. Avni'yi ülkeye almazlar bundan Arkadaşların her sonra. daim arkana Bir saniye ya bu ne ya? olacak. Kazanmak için takım oyunu şart. Bir grup Sinir edici arkadaşınla bu. takım Ses nereden geliyor? Bundan sonra bırakır bence. Şimdi arkadaşlar doğrusunu söylemek gerekirse boksta şöyle bir şey var. Artık yürümeyince doğal olarak bırakacaksın. Yoluna bakacaksın. Yani artık yürümüyordur. Yürümeyince de bir şeyi devam ettirmenin de çok fazla bir anlamı yok. Yani hem kendine zarar verirsin hem seni izleyen hayranlarını üzersin. Bu yüzden boksta tamam para kazanırsın. Zaten ekonomik olarak bence güzel bir para kazandı. Bundan sonra artık yapması belki onu bir daha düşürür yani. Gerek yok bence. Tırda boks gelişsin kafayı yiyeceğim ya. Artık Türkiye'de boks gelişsin kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de boks gelişsin kafayı yiyeceğim. Herkes zaten bunun peşinde. Bakın bir kişi yorum yapmış. Ünlü bir antrenör. Demiş ki Türkiye'de işi bilenler bu işin dışında bırakılıyor. İşi bilmeyenler bu işin içine alınıyor. Yani işin açıkçası Türkiye'de boks bu yüzden ilerlemiyor. İşi bilen gerçekten çoğu antrenör bu işin dışında. İşi bilen çoğu antrenör bu işin içine girdiğinde alındığında emin olun Türkiye boksta patlama yaşar. Olimpiyatlarda da madalyalar gelir. Uluslararası turnuvalarda da gelir. Profesyonel birçok boksör de çıkar. Ama dediğim gibi biz yani işi bilen bizler bu işin dışında bırakılmak için bazı insanların var gücüyle mücadele ettiğini gördük. Yani biz ülkemizi temsil edeceğiz. Biz sporcu yarıştıracağız. Yani biz elimizden geleni ülkemiz için yapacağız. Ama ne yazık ki yani bir kesim var ki yani gerçekten bu ülkesi için mücadele edecek, ülkesi için savaşacak, ülkesine bir şeyler kazandırmak için mücadeleci insanların bu işin dışında bırakmak için var gücüyle hareket ediyor. Bu yüzden de ülkemizde boksun bir tık geriye düşmesinin nedeni bu. Bu ülkemize ülkelerden de antrenörler geliyor. Gerçekten o antrenör de şöyle bir şey söyleyeyim. Elinden geleni yapıyorlar. Hani ülkesinden gelmiş, para alıyor, var gücüyle çalışıyor ki hem ülkesini temsil edecek hem kendi kalitesini gösterecek. Başarılı sporcuları seçiyor. Buna bile bazı antrenörlerin biz müdahale ettiğini gördük ve o antrenörü rahat bırakmadıklarını psikolojikmen yani baskı kurduklarını ve bu yüzden de o antrenörlerin bile rahat çalışamadıklarını ben şahsen canlı gördüm. Bu yüzden hani bazı arkadaşlar bizi soruyor abi bizim ülkemizde niye profesyonel boksör çok yok işte Meksika'da var, şurada var, Amerika'da, İngiltere'de, Japonya'da. Arkadaşlar bizim ülkemizde olmamasının nedeni bu. Yani biz özellikle de bakın örnek vereyim bir site var. Adı ne? Dur ben size söyleyeyim. Türk Box diye mi? Instagram'da bir site var. Orada gerçekten boksu özetlemişler. Yani boksu anlatıyorlar. Türk boksunda ne oluyor? Ona girin Instagram'da bakın. Ondan sonra oradan da yorumlarınızı yapın. Yani orada da şunu gösteriyor yani ne hale geldik. Ne hale geldik. Düşünün ki
Bir ülkede spor var. Spor yapıyoruz. Örnek vereyim, sporcular var o branşta ve o branşta aleykümselam. O branşta herkesin canı yanmış. Yani bir ülkede bir branş bu kadar çok eleştirilir mi? Bu kadar çok tepki çeker mi? Ben bunu anlamış değilim. Yani biz burada spor mu yapacağız? Spor mu yapacağız? Yoksa birileriyle mi uğraşacağız? Biz işimizi yapacağız. Ben sporcuyum, boksörüm. Ben dövüşeceğim ama ben sadece işimi yapmama izin verdiler. Yani buna bırakmadılar, sadece işimi yapayım. E, Nasıl söyleyeyim? Artık şunu, işimden çok psikolojik baskılarla, onlarla mücadele etmeye başladım. Kendi işime odaklanamadım. Odaklanmaya çalıştım ama yok. Şimdi tabii şöyle diyecekler. Tabii sonrasında benim de birçok sorunlar yaşadım. Yaşadığım sorunlar da şöyle. İşte şampiyon olduğumda kampa çağrılmamam ve sonrasında şehirde ünlüleri ters düşmem. Bana karşı kullandığı yorum aptal yeter. Şimdi o maçı izleyeceğim. O maçla ilgili boksla ilgili Mustafa kimle yaptı ve nasıl yenildi? Şimdi şöyle, bir ülkede spor gelişecekse dediğim gibi o ülkedeki başarılı sporcuları bu işin içine katmak gerekiyor. Antrenörleri bu işin içine katmak gerekiyor. Eğer siz bunları işin dışında bırakırsanız bir yere kadar gidersiniz, bir yerde toslarsanız. Var olan bir kadro varsa o kadroya takviye yaparsınız. O kadroyu bir anda dağıtmak, ondan sonra sonrasında yeniden bir sıfırdan takım kurmak bu ülkeye 15-20 yıla patlar. 15-20 yılda bir kemik kadro, özellikle de boksta, anca kurarsın. Bu zordur. Örnek vereyim, bu olimpiyatlarda gördük. Özellikle de erkeklerde. Boksta zaten ülkemizin kalitesini erkekler gösterecek. Yani erkek boks milli takımı. Tabi bayanlarda da iyi gidiyoruz. Madalyalar alıyoruz ama şöyle, bayanlarda zaten yeni bu şekilde maçlar, işte olimpiyatlar falan yeni yeni başladı. Ama erkeklerde yıllardır hasret olduğumuz bir olimpiyat altın madalyası var. Buna son vermek için var olan o kemik kadroyu bozmamak gerekiyordu. Şimdi bu kemik kadro dağıldı. Yerine genç boksörler geldi ve genç boksörler elinden geldiği kadar mücadele etti. Etmedi demiyorum ama her zaman şunu söylüyorum. Yani örnek verin, bir boksör 56 kilo. 56 kilo bir boksörü zorla örnek vereyim düşürürsen 52 kiloya, 52 kiloda işte insanlar yorum yapar. İşte çekindin, yumruk bile atamadın. Keşke biraz cesaretli dövüşseydin der. Çünkü normalin kilo olarak normalin altına düştüğü zaman doğal olarak elin kolun gitmiyor. Yumrukların istediğin şekilde çıkmıyor. Belki bir üst siklette dövüşse belki daha dövüşecek ve daha iyi mücadele edecek. Tabii olimpiyatlarda örnek vereyim, bizim bir boksörümüz iyi mücadele etti. Dövüşmesini ben beğendim ama şöyle bir şey var. Karşısındaki boksör çok akıllı, boksu çok iyi bilen ve nerede ne yapacağını çok iyi bilen bir boksördü. Tecrübeli bir boksördü. Bu yüzden şöyle, ona karşı normalde köşeye suç bulmamak gerekiyor. Köşeyi ben dinledim. Köşeyi dinledim. Köşe gerçekten elinden geleni yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Köşe elinden geleni yaptı. O an bir psikolojisi dağılmıştı. İşte dikkatli ol dedi. Bana bak dedi. Kafan yerine gelsin. Şimdi köşeyi sevmesen de köşedeki antrenör benim sevmediğim bir antrenör. Baştan söyleyeyim bunu. Ama hani derler ya, yiğidi öldür, hakkını yeme. Ben kesinlikle hakkını yiyemem. Köşenin direktiflerine baktım. Yani ona müdahalelerine baktım. Gerçekten doğru müdahalelerde bulundu. Bekleme dedi. Bekleme. Azeri ile dövüştü. Arkadaşlar izlemişsinizdir maçı. Bayram Alkan Azeri boksör, Küba asıllı ve daha önceki maçlarını izlediğimde gerçekten teknik olarak boksu iyi biliyor ve nerede nasıl hamle yapacağını iyi biliyor ve boksu iyi bildiği için de ringde çok rahat. Avni Yıldırım kariyeri bitti bence. Yani artık bu saatten sonra rakibini beklediği anda puanları kaybetti. Özellikle de hakemin hiç beklemediği anda sayması, iftar vermesi. Belki o iftarla o sayma gelmeseydi karşı Azeri boksör, Küba asıllı Azeri boksör bu kadar cesaretlenmeyecek ve bu kadar örnek vereyim mücadele etmeyecekti belki ama
İşte o sayması, bir de iftar vermesi doğal olarak Azerbaycanlı boksörü maça ortak etti. Ve doğal olarak da Azeri boksör de Kübalı olduğu için tecrübeli ve sakinler. Kübalıların en büyük özellikleri şu ki sonra hatta maçı tam kaybedecek panik havasına girmeden rahat bir şekilde maçı yönetebiliyor. Ve sonrasında yaptığı o etkili ataklar, özellikle de geri yumruklarını etkili vurması doğal olarak bizim boksörden puanlar aldı ve haklı galibiyet aldı. Haksız bir galibiyet almadı. Onu söylemek gerekiyor. Ama şu bir gerçek. Bizim boksör benim beklediğimden daha güzel bir performans sergiledi. Şimdi yorumlara bakalım arkadaşlar. Yorumlarda kimle bir saniye. Avni 110-90 hakem kararıyla yenildi. Jack Cullen ili yaptı. İyi yaptı. Nereden izleriz? Jack Cullen zorlanmadan kazandı. Yani gerçekten o boksöre maç kaybettiyse benim daha diyecek bir sözüm yok. Bu işi çok fazla da uzatmasına gerek yok. Emeklilik bence en doğru karar olur. Yine herkesin kendi gidişatı, kendi düşüncesidir. Onu bilmem. Zorlanmadan kazandıysa o boksör gerçekten artık bu saatten sonra daha söyleyecek bir şey yok. Mustafa Okan Yacak Kullen tamam ama bu adamın aşırı kolay bir adamdı. Bu adama yenmek için gereken tek şey hız ve ayak hareketleri. Aynen öyle. Yani buna kaybettiyse ben daha söyleyecek bir söz bulamıyorum. Yani artık bu işte susuyorum arkadaşlar. Avni Yıldırım'ın kariyeri bitti bence. Furkan Kılıç. Mustafa Okan abi hocamla maç yaptım. Sert yaptık. Bu sefer bayağı iyiydi. Hoca 2 aparkat 4 tane sol atabildi sadece. Mustafa Okan senin adına sevindirici güzel kardeşim. İnşallah sana daha iyi şeyler katacağız zamanla. Mustafa Özensoy ah anne ah üzülüyorum senin için. Yumrukların bu kadar mı yavaş olur? Aleykümselam Anıl Toker kardeşim. Şimdi Soner Yeşilyurt bazı boksörlerin pili erken biter. Bence Avni Yıldırım'ın eski gücü yok. Güçlü olan dayak yumruk yemekten korkmaz. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse şöyle bir şey var. Yani özellikle de boksta örnek vereyim. Avni'nin yaptığı bir maçta o yumruk yemesi Chris Eubank Jr.'dan yani ondan sonra bence onun boksu yani tamamınca değişti. Tamamınca artık e, yani artık geri sarmaya başladı. Bu yüzden bazı şeylerde örnek vereyim. E, nasıl söyleyeyim? Instagram'dan da bana mesaj atıyorlar. Abi unutmuş boksu diye. Yani devam ettirmeye gerek yok bence. Gitmiyorsa devam ettirmeyeceksin. A, bir saniye. Abi hoca üzülüyorum senin için yumruklar bu kadar mı yavaş olur? Selam. Abi çok bekliyor. Kickbox tarzı takılıyor. Arkadaşlar olimpiyatlarda da öyle her zaman öyle. Mesela bizim boksörün olimpiyatlarda dövüştü. Azeri ile yaptığı maçta köşe diyor ki onu bekleme. Bekleme diyor. Beklediği an zaten karşı taraf tecrübeli Kübalı Azeri ama Azerbaycan adına ama Küba asıllı bekleme diyor. Beklediği anda zaten Küba özellikle de sağ yumruklarla çok iyi vuruyor rakibine. Rakibi durduğu an ve beklediği an o yumrukları yiyor. Köşe gerçekten çok iyi bence direktifler verdi. Ama bunu zaman zaman uygulasa da zaman zaman uygulayamadı. Kübalı'yı beklediği için Kübalı'dan yumruklar geldi. Yani puan alıcı yumruklar geldi. Bir de boksta şöyle bir şey var. Göstere vurulan yumruklar puan getiriyor. Yani Kübalı da gösteride vurdu. 3 hakem de aynı anda bastı. Bastı puan geliyor. O şekilde maç doğal olarak karşı tarafa verildi. Abi Avni çok bekliyor. Bir saniye. Abi beni tanıdın mı? Anıl Toker. Tabii ki tanıdım kardeşim. Verme zaten ben diğer kartları Çin verdim. Şimdi arkadaşlar boksun her zaman nerede olursa olsun şunu gördük. Yani boksta her şey çalışmak, her şey mücadele. Yani hocanız size teknik verir, çalıştırır, kondisyonu yükler. Ama önemli olan sizin onu ringde sergilemeniz, o performansı ringde göstermeniz, o an göstermeniz. Bunu göstertemediğiniz zaman doğal olarak nasıl söyleyeyim maç kaybediyorsunuz ve mücadele ruhunu ortaya koymadığınız zaman insanlar tarafından da eleştiri yağmuruna
tutuluyorsunuz. Yok tanımıyorum kim o? Anıl Toker sen Cem Toker'i tanıyor musun? Şimdi arkadaşlar Avni 12 round boyunca 12 round mı dövüştü? Bir saniye. Bakayım maçı. 10 round dövüştü. Valla bu saatten sonra ben şunu söyleyeyim. Yani büyük bir ihtimal bir şey oldu. Ben onu gördüm. Herhalde bisiklet düşmüş o. Kilo düşmüş. Zayıf, çok zayıflamış. Hani bazen kilo alınca da dövüşemesin. Hani çok fazla düşünce de dövüşemesin. Belki ondan eli kolu büyük bir ihtimal gitmedi. Veya da yeteri kadar çalışmadı. Ciddiye almadı maçı. Bunlar boksun içinde var. Eğer bu şekilde olduysa doğal olarak kaybetmiş. Abi ben 90 kiloyum. Abiden daha hızlıyım. Doğrudur kardeşim. Yani şöyle. Arkadaşlar hani hep soruyorlar işte şu boksörler ne kadar iyi, bu boksörler ne kadar iyi. Arkadaşlar şu bir gerçek. Abi Küba'dan boksörler var mı? Abi Küba'dan boksörler var mı? Nerede var mı? Avni'nin maçını nasıl izlediniz? Küba'dan boksörler nasıl var mı? Onunla ilgili maçı izle, Avni'ye üzülürsün abi. Bu kadar yavaş ve hantal görünemezdir. Resmen rakibi, ya arkadaşlar şimdi ben doğrusunu söyleyeyim. Ben onun bir şeyini izledim. Instagram'da şunu söyleyeyim. Yani hiç hoşuma gitmeyen hareket var. Yani bunlar benim hiç sevmediğim hareketler. Hani rakibe saygı duyan, ya kim olursa olsun tamam onu tanıyabilirim ama yani birisi size elini uzattığında en azından elini tutabilirsin yani. Nerede olursa olsun. Yani ben rakibi elini uzatıyor, elini sıkmıyor. Bu hiç hoş değil yani. Bunu aynı şekilde şey de yaptı. Tyson Fury de yaptı. Klitschko'ya karşı. Ben bu tarz şeyleri sevmiyorum. Birisi size elinizi uzattıysa yani elini en azından sıkarsın. O kişiyi de yani o duruma düşürmenin hiçbir anlamı yok. Yani ben sevmem yani işin açıkçası. Gerek yok. Bak belki de yani alacağı maçı bu yüzden de vermiş olabilir. Belki Allah nasip etmedi yani. Burasını bilemeyiz. Ama bence hoş şeyler değil. Sonuçta boksta şu bir gerçek var. Sen eğer kaliteni göstermek istiyorsan, tecrübeni göstermek istiyorsan insanlara da biraz seni izliyor insanlar. Yani orada halk var. Boksu seven insanlar. Hangi boksörün nasıl tarzı olduğunu biliyor. Yani insanlara kendini bir nevi sevdirmek de istiyorsan doğal olarak biraz e, mütevazı gözükmek. Sonuçta abi yangın var Adana'da çok fena. Aynen güzel kardeşim. Ben zaten Facebook'ta bununla ilgili birçok paylaşım yaptım. Yani gerçekten ülkemizin dört bir yanı yangın yeri ve insanlar mücadele ediyor o yangını söndürmek için. Can kayıpları var. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Ülkemizin de yardımcısı olsun. Gerçekten hiç yani beklemeyeceğimiz şeyler, özellikle de ben Antalya'ya yani ülkemizin birçok şeyin turistik şehirlerine çok üzüldüm. Yani orada bizzat kendim de gittim yanan yerleri. Yani önceden düşünün orası o kadar güzel gözüküyordu ki böyle yani insan bakmaya kıyamıyordu. Şimdi o yanan yeri gördüğünüz zaman gerçekten içi gidiyor insan. Benim de gerçekten içim cız etti. Yani çok örnek vereyim. Yeşilin olduğu her yer güzel. Orada zaten yeşillikler de güzel. Keşke yani bu şekilde bir şey olmasaydı. Bunu hangi zihniyet ne amaçla yapar, ne düşünceyle yapar ben gerçekten anlamış değilim. Bula bula ağaçlarımı buldular. Bula bula yani ben anlamış değilim. Yani ne yapacaklar? Ellerine ne geçecek? Onu da bilmiyorum. Yani amaçları ne? Ağaçları yıkmak. Yani kime ne kazandırır? Neyse arkadaşlar yani ülkemizin hep birlikte dediğim gibi Allah yardımcısı olsun. İşte yani söylenecek çok şey var da aslında ne diyeyim ya işte Facebook'ta falan da zaten paylaşımlarım var bununla ilgili. Üzücü bir durum. Çok üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok.
hayırlısı olsun inşallah. İnşallah tez zamanda yangınlar söner, kontrol altına alınır. Bunda Allah'ın izniyle üstesinden bunu da geliriz. Birçok şeyin geldiğimiz gibi. Şimdi abi Türkiye'de Tuncay Özkan diye bir hoca var. Avni senin hız ve ayak hareketlerine odaklanman gerek. Yanlış antrenman alıyorsun demişti. Avni ile çalışmak istiyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani aslında istekli bir şeydi. Boksör istekli. Ben onu biliyorum. Hani bu işte isim yapmayı, örnek vereyim, bir şeyler yapmayı çok isteyen bir boksördü. Ama gerçekten bunu becerdi bak. Yani Canelo Alvarez'in karşısına çıkarak bunu becerdi. Bu imkanı da ona Ahmet Öner sundu. Ahmet Öner sundu. Yani o da iyi bir boksörün karşısına çıktı. Belki hayatı boyunca yani karşılaşacağı en büyük fırsatlardan bir tanesi Canelo Alvarez'di. Şimdi baktığımız zaman alt kartlarda dövüşen bir boksör oldu. Yani böyle boksta her zaman ben söylüyorum. Boks artı başarıdır. Başarın yoksa boksta arkadaşlar sevilmez ve istenmezsin. Başarılı oldukça popülerliğin sürer. Bir maç kaybettiğinde insanlar seni gömer. Bir maç kazandığında seni zirveye çıkardır. Tabi seni seven insanlar, bir grup insan hiçbir zaman yensen de yenilsen de senden vazgeçmez. Genel olarak baktığımız zaman boks bu şekilde arkadaşlar. Başarıya dönük. Ne olursa olsun kazanmak, kazanmak, kazanmak. Yani kaybettiği zaman doğal olarak yani ben şunu biliyorum. Mesela bir dünya şampiyonasında işte diyor ki çocuk bana, işte maç alana kadar hoca diyor benim dibimden ayrılmıyordu. Benimle o kadar sohbet ediyordu. O kadar samimiydik. İşte benimle yapıyordu, kalkıyordu, benimle geziyordu. Ama diyor maçı kaybettim. Yanımdan geçiyor, selam vermiyor. Beni görmemezlikten geliyor diyor. Yani bizim ülkemizde bu işin gidişatı bu şekilde. Yani düşünün, ben mesela bir boksörle maç yaptım. Nerede? Ukrayna'da. İşte o boksörde hoca iki boksör getirmiş zaten. İki boksör Rus bir hoca. Özel çalıştırıyor. Kazak boksörlerim Rusya'da bir takımı mı? İşte iki boksör getiriyor. Biri şampiyon oldu. Diğeriyle de ben dövüşeceğim. 52 kilo. Neyse ben ona karşı dövüştüm. E, işte onu sonralarda zor duruma soktum. Zor duruma soktuğum zamanlar da oldu. Ama benden maç aldı. Doğruyu söyleyelim. Hani kazandım diyemem maçı. Puan olarak aldı. Teknik olarak biraz daha hızlıydı. Ve birkaç puan olarak benden fazlaydı. Maçı aldı. İşte dediler ki işte ringden iner inmez başladılar. Benim moralim bozuk. Tabii maçı kaybetmişim. İşte başladılar. Erdal, dövüştüğüm boksör çok kötü boksörmüş. İşte şöyleymiş, böyleymiş başladılar. Neyse tabii Allah büyük. Yani Allah her zaman yardımcımız. Allah her zaman bizim yanımızda. Neyse o boksör bu sefer gitti. Dünya üçüncüsü Özbek'e yendi. Doğal olarak hocam dedim, hani bu boksör kötü diyordunuz, ne oldu hocam dedim. Dünya üçüncüsü Özbek'e yendi. Özbek'ten de maç aldı dedim. İşte ondan sonra çıt ses arkadaşlar. Yani söylenecek aslında çok şeyler var. Ama ben burada üstü kapalı konuşuyorum. Yani birini isim vermeden konuşuyorum. Öyle konuşmak zorundayız ama zaman zaman da verdiklerimiz olacak. Abi bir saniye. Ee, Şakir Paşa. Mustafa abi sen Avni'yi tanıyordun eskiden değil mi? Evet arkadaşlar, Mustafa Özensoy. Ben Avni'yi eskiden tanıyordum değil. Takım arkadaşımdı benim. Birlikte birçok maçlara gittik. Geldik. Yani o da arkadaşlığı da yaptık. Birlikte. Yani Avni bir tık daha şöyle söyleyeyim. Aklını çok iyi kullanan bir boksör. Onu söyleyeyim. Akıllı ve atacağı adımları çok iyi bilen, bulunduğu ortamda insanlarla arasını iyi tutmayı bilen, zeki mi desem, yani farklı bir kafa yapısına sahipti. Ama ben onu beceremiyordum. Benim en iyi becerdiğim şey dövüşme ve bokstu. En iyi yaptığım şey. Yani bende şöyle bir şey vardı. Örnek vereyim, bir ortama giderdim. Selam verirdim. O ortam selam almazsa bir daha o ortama selam vermezdim. Bir kişiyle konuşmaya çalışırdım. O kişi benimle konuşmazsa bir daha onunla konuşmazdım. Yani ben kimseye yüz dostluğu yapamam. Benim yapım bu. Yani duruşum belli.
Tabii böyle olamadık. Biz olamadığımız için de doğal olarak çoğu yerde istemediğimiz anlar oldu. Artık Avni'yi hala çalışmaya gönderiyoruz. Yarış hayatı bitmiştir. Abidin Demirel. Bakalım. Yani ona o kendisi karar verecek. Biz ne kadar bitmiştir desek, yapmasın desek de yani hayat onun, boks hayatı onun yani devam edecekse edecek. Allah yardımcısı olsun. Türkiye'ye içimiz yandı. Aynen öyle Fatih Hoca. Abi içim yanıyor. Anıl kardeşim herkesin içi. Abi ülkede uçak yok. İnşallah bundan sonra olur güzel kardeşim. İnşallah yani bu bir ders olur bu yangın. Ders demeyeyim de büyük bir ders alır bundan bazı yetkililer. Artık 3 tane mi 5 tane mi 10 tane mi ne yangın uçağı olur. Demek ki ülkede böyle büyük yangınlarda çıkabiliyor. Biz de artık bir nevi hani derler ya başa bir şey gelmeden bir şeyler yapmayız biz. Şimdi geldi ki bunu inşallah yaparlar. Anlatıyor. Abi Tokyo'da USA'nın maçını izliyorum. Adam çok fena vuruyor. Rakip kendinden geçti. Valla adama yazık oldu. Birkaç kaliteli boksör var. Olimpiyatlarda ben de izliyorum. Güzel gidiyor. Bazı ama şu bir gerçek. Diğer olimpiyatlara göre bu olimpiyatın kalitesi düşük ve sporcu sayısına baktığımız zaman da çok az sporcu var. Ve şöyle bir şey düşünün. Bir maç çeyrek final. Yani olimpiyatta en az 3 maç yaparsın. Anca öyle çeyrek finale çıkarsın. Benim bildiğim birçok boksör vardı. 2-3 maç yapıp çeyrek finale öyle çıktı. Bizim boksörlerden hatırlıyorum. Ama bu olimpiyatta şu bir gerçek. Tarihi bir andı. Tarihi ban özellikle de boksta başarıya bu olimpiyatta çok yakınız. Bundan sonra yapılacak belki 2024'teki olimpiyatta emin olun aldığımız madalyaları bile almaya zorlanabiliriz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ama bunu yapamadık. Çünkü koronavirüs var. Çoğu boksör çalışamadı ülkesindeki sıkıntılarından. Yani tabii bizim boksörler de öyle ama bu fırsatı çok iyi değerlendirmek gerekiyordu ama bence yine elinden geleni yaptı boksörler. Yapacak bir şey yok. Ülkemizi temsil etti. Sadece teşekkür etmek gerekiyor. Eline emeğine sağlık. Yani çok fazla olumsuz konuşmaya gerek yok. İzlediğimiz boksörler de oldu. Yani bazı maçlarda oldu. Arkadaşlar ben her zaman söylüyorum. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Yani birinin hakkını yersek bunun bedelini diyorum ben her zaman çok ağır öderiz. Alacağımız madalyaları bile alamayız. Örnek vereyim bir şampiyonluk alacaksak onu bile alamayız. Bu yüzden biz özellikle de maçlarda hakkımızla alacağız. Hakkımızla. Özellikle yani bak Esra Yıldız hakkıyla net bir galibiyet aldı. Mesela bizim bayan boksör. Tabi diğer boksörler de aldı. Ama şu bir gerçek. Net bir galibiyeti Esra Yıldız aldı. Çok net bir galibiyet aldı. Takdir ediyorum. Mesafeyi çok iyi korudu. Rakibi üzerine gelirken çok iyi vurdu. Yani boks bu. Yok, boks bu. Bir yerden yakalayacaksın ve oradan gideceksin. Örnek vereyim. Rakibin kilidi bir yerden açtıysan oradan devam edeceksin. Örnek vereyim. Sol kroşeni rakibin yiyor mu? Oradan devam edeceksin. Sol kroşeni attın. Artık bundan sonra rakibin seni çözdü. Artık oradan yemiyorsa farklı bir yer arayacaksın ve oradan devam edeceksin. Boks bu arkadaşlar. Boksta rakibin zayıf yerini kollayacaksın. Yani nereden vurabileceğin mesela puan al. Yani kandıracaksın yine oradan alacaksın. Örnek vereyim. Baktın oraya alıştı demiyor. Dediğim gibi farklı bir yer olacaksın. Oradan devam edeceksin. Kapı. Yani boks bu şey. Boks artı akıl. Mesela bak şimdi yine bizim Türk boksörden örnek vereceğim. Mesela bizim boksör örnek vereyim Bayram Alkan Azerbaycan maçında bak Kübalı kadar sakin olsaydı kontrollü olsaydı emin olun belki o maçı çevirebilirdi. Yani birkaç net puan alıcı yumruklar vursaydı o maç bize gelebilirdi. Ama Kübalı'nın onu yapması maçı ona döndürdü. Yani şunu deme şansımız yok. O maç bizim hakkımızdı. İşte bizim de deme şansımız yok. Doğruya doğru ama şöyle bir şey var. Boks bu. Masada güçlü olduğunuz zaman da
böyle maçlar alabiliyorsunuz. Yani yapacak bir şey yok. Tabii bu maçlarda da tarafsızlığı seçildi bence. Hak edene hakkı verildi diye düşünüyorum. Çünkü şunu diyemem, kesin bizimdi diyemem veya kesin karşı tarafında diyemem. Ama hakemlerin kararı demek ki ondan yana oldu. Yapacak bir şey yok. Yani saygı duymaktan başka. Bir saniye yorumlara bakayım. Abi Tokyo, onu söyleyeyim. Abi Fırat Arslan yendi, knockout etti. WB kemerini aldı. Fırat Arslan'la şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında Fırat Arslan güçlü ve dayanıklı bir boksör. Güçlü ve dayanıklı ama sıfır esneklik. Yani bu şekilde gitme şansı yok. Bu şekilde karşısına sağlam bir boksör çıktığı zaman örnek vereyim. Ee, nasıl söyleyeyim, böyle aparkatı kroşesini iyi vuran bir boksöre çıktığı zaman doğal olarak ona karşı ben zannetmiyorum galip geleceğini. Biraz daha esnek olması gerekiyor. Aparkat kroşiler özellikle de aparkat kroşi çok çalışması gerekiyor. Aynı Mike Tyson ayarında boks yapması gerekiyor ki Fırat Arslan önüne gelen ezip geçsin. Çünkü bu şekilde dimdik durarak böyle rakip, böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani öyle bir şey yok boksta. Yani öyle bir yere kadar gidersin ama bir yerde hani ne derler, fişini çekerler yani. Çıkar birisi, teknik birisi, yani rahat bir şekilde atarsın, vurur böyle. Hem böyle dur, kendini kasarsın yani. Biraz esnek olacaksın. Hareketli mesela Anthony Joshua, Usyk nasıl hareketliler. Onlar da ağır siklet ama hareketli. Boksta yani biraz dediğim gibi çok fazla kalas durmayacaksın. Mustafa Okan. Abi sosyal olarak zeki ama boks olarak kötü, boksta yeni başlamış gibi dövüşüyor. Avni mi? İnan Boyacıoğlu. Yarın Rıza Kayaalp yeni Türk tankı Tokyo'nun içinden geçecek. İnşallah. Abi olimpiyatlar Türkiye'de olsun, çok heyecanlı olur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz şu an olimpiyatları kaldıracak durumda değiliz. Ben sana onu söyleyeyim kardeşim. Heyecanlı olur ama kaldıracak durumda değiliz. Bak Japonya'yı gördünüz. Japonya gerçekten çok güzel ev sahipliği yaptı. Organizasyonu da çok güzel yönetiyor. Çok güzel gidiyor. Her şey tıkır tıkır işliyor. Sistemli, disiplinliler ve gerçekten mükemmel organizasyon. Sıfır hata, yani takdire şayan. Şimdi Tokyo'nun bu sefer de dünya şunu derdi, hem TRT'de yapılıyor hem de sıralamaları 50 küsür, ne başarısız ülke. Aynen öyle güzel kardeşim. Yani gerçekten biz ülke olarak biz çok gerideyiz. Bunun nedeni önce bir oturması gerekiyor. Gerçekten bak. Ülkedeki bu sporun başında olanlar yani oturup işte voleybolcusundan tut, basketbolcusundan tut, bütün federasyonlar işte böyle bir kamp yapmaları gerekiyor. Özellikle de olimpiyatları izleyip diğer ülkeleri, biz hangi branşta başarısızız? Hangi branşta olimpiyatlarda sahnede yokuz? Yani o branşta olimpiyata sporcu neden gönderemiyoruz? Veya neden gerideyiz? Öncelikle bir bunun analizi yapılması gerekiyor. Projeler, stratejiler, birçok şey yapılması gerekiyor. Gerçekten ben bu işin içine girsem tam anlamıyla yani birçok fikir, birçok e, düşünce aktarabilirim, söyleyebilirim. Neler yapılacağıyla ilgili yani başarılı ülkeler örnek alınabilir. Yani ama tabii biz akıllı değiliz bu ülkede. Bu ülkede birçok akıllı yönetici var. Örnek vereyim, müdür var. Yani onlar da bunu görmeleri gerekiyor. Yani ne diyelim yani. Daha izlenmez Avni'nin maçı. Fatih Hocam, farkındaysan güzel kardeşim, ben bu maçı vermedim. Bu maçı yorumlarda da yok. Çünkü kolay bir maç olduğu için son yaptığı maçtan sonra zaten dediğim gibi yani artık bence devam, yani bilmiyorum ne söyleyeyim şimdi. Onu da kırmak istemiyorum. Ben şey yapmıyorum daha. Abi Türkiye'nin boks arenası iyi hem de güzel. Yani olimpiyatlar yapılır. Yapılmaz kardeşim bak. Bak bir şey söyleyeyim sana. Anıl Toker.
biz Akdeniz Olimpiyatlarını yaptığımızda gerçekten orada sporcuların çok rahatsız olduğunu gördüm. Hani şikayetçiler işte otobüs konusunda e, sıkıntılar yaşadıklarını gördüm. Hani hemen şikayet ediyorlar işte. Ondan sonra hani şimdi Akdeniz Olimpiyatları mini bir olimpiyat. Olimpiyatın küçültülmüşü. Ama o büyük olimpiyatta daha büyük organizasyonlar yapılması gerekiyor. Daha çok mekan, daha çok spor salonu. Bu yüzden de öncelikle bunun bir tabanını hazırlamak gerekiyor ve sonrasında olimpiyat istemek gerekiyor. Önce dediğim gibi kaç branş var? Örnek vereyim. 40 mı, 50 mi? Yani 30 mu? Yani o kadar branşın örnek vereyim müsabaka yapacağı alanı, antrenman yapacağı alanı, konaklama yerlerini yani bütün her şeyi önce ayarlayacaksın ve sonra diyeceksin ki ben olimpiyatlara hazırım. İşte bu olimpiyatları ben ülkemde görmek istiyorum diyeceksin. Ama bunları hazırlamadan elin ayağın dolaşır bir anda. Yani olmaz. Evet. Biz güreşte iyiyiz. Aynen güreşte iyiyiz. Abdülkadir Çiftçi. Avni'ye yine üzüldük. Keşke bu maçı kazanabilseydi. Keşke kazansaydı. Ben doğrusunu söyleyeyim. Ben çok rahat bu maçı Avni'nin alacağını düşünüyordum. Ama bu maçı da alamadıysa ben daha bir şey demiyorum. Abi sen antrenör olma, spor bakanı. Aynen öyle. Ben artık gerçekten niyeti bozdum. Antrenör olmayacağım. Spor bakanı olacağım. Ya evet tabii. Aynen. Abi zor ya. Aynen arkadaş olimpiyat zor yani. Buraya binlerce sporcu gelecek. Sporcular, antrenörleri, işte yöneticileri yani o sadece siz orada yarışan sporcuları görmeyin. Oradaki yöneticiler bilmem kaç tane olimpiyatlarda işte eleman görev yapacak, insanlar görev yapacak, insanlar çalışacak. Onları kapıda karşılamak yani birçok şey. Sadece orada siz yarışanları görüyorsunuz ama onun arkasında bir ordu çalışıyor. Onun reklamı, reklamlar, işte güvenliği, kamera sistemleri yani neler. Mesela Akdeniz oyunlarında özellikle de Suriyeli sporcuları bizim polislerimiz, sivil polislerimiz koruma altına almıştı. Onlar nereye gittiyse sivil polisler de gidiyordu hani bir suikast olur, bir şey olur diye. Yani gerçekten ben bir kez de şu bir gerçek ülkemle de gurur duyuyorum. Neden derseniz yani düşün Suriyeli sporcuları nasıl koruyorlardı etrafında çember oluşturmuşlardı. Takdire şayandı gerçekten. Biz ülke olarak kim ne derse desin ülkemize gelen her misafiri canla başla koruyoruz. Bu da gerçekten bizim büyük bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Bizim ülkemize Azerisi de gelse, pardon, bizim ülkemize Ermeni de gelse, İsraillisi gelse, kim gelirse gelsin sevmediğimiz ülkeden de olabilir, Çin'den de olabilir veya bir başka ülkeden biz gerçekten misafirperveriz, perveriz. Yani o insanlara çok iyi davranıyoruz, çok iyi misafirperverlik yapıyoruz. Bu da bizim ülke olarak kalitemizi ve nasıl söyleyeyim iyi bir ülke olduğumuzu, güvenli bir ülke olduğumuzu gösteriyor. Gerçekten ben şahsen gurur duydum. Yani o polislerin o Suriyeli işte sporcuların peşinde olması gerçekten bence çok iyiydi. Maç bitti, yenildi. Bitti, yenildi. Ya boksta yenilgilere alışkınız ama şöyle bir şey var. Düşün ki bir boksör işte bir mesela örnek vereyim. Avni'yi siz herkes yenecek diye beklerken bu boksöre de yenildiği zaman doğal olarak işte nasıl söyleyeyim insanlar diyor artık yani tamam artık izlemek istemiyor arkadaşlar. Boks ben her zaman söylüyorum. Boks galibiyete yönelik ama iyi bir mücadele yaparsan rakibine karşı savaşçı ruhunu göstertirsen insanlar seni yine izlemeye devam ediyor. Ama şimdi senden insanlar bir şey bekliyor. Beklentilerin çok gerisinde kaldığı zaman doğal olarak insanlar senin maçını daha izlemek istemiyor. Şimdi yorumlar gelsin arkadaşlar. Boksla ilgili özellikle olimpiyatlara nasıl söyleyeyim profesyonel maçlarda yorumlar gelsin. Canelo bile üst üste 2 kez yenilsin eski prestij kalmaz. Aynen öyle. Ya kardeş bir kere kazan be. Ne? İşte boksta öyle olmuyor arkadaşlar. Yani boksta yani şöyle bir şey çalışmak
tecrübe ve hepsinin birikimi. Yani ben her zaman bak şimdi ben burada her videomda anlatıyorum. Her videoda anlatıyorum. Belki şöyle olabilir. Hani birisi, dur şu yorum okuyayım da sonra devam edeyim. Saatten diyor ki idmana devam et, iyi menajer bul, prof ol, ondan sonra Avni gibi olursun diye korkuyorum. Şeytan diyor ki idmana git. Ya Avni çok çıktı abi, senin düşüncen nedir? Şimdi şöyle bir şey var. Yani yorumlarda baktığımız zaman hani arkadaşlar, boksta ben her zaman her şeyde söylüyorum. Boksta ciddi olmak zorundasın. Boksta ciddi çalışmak zorundasın. Hiçbir rakibi küçümsemeyeceksin. Küçümsediğin rakipten maç kaybedersin. Bu yüzden boksta ben hani boksla ilgili ben bazı videolar çekiyorum. Hep size ne diyorum? Zamanlama. Zamanlamayı iyi ayarlamanız gerekiyor. Çünkü zamanlamayı iyi ayarlamanız zaman her zaman maç kaybedersiniz ve puan alamazsınız. Özbek boksörlerin hepsini takip edin. Nasıl zamanlamayı iyi ayarlıyor. Kübalı boksörleri takip edin. Nasıl zamanlamayı iyi ayarlıyor ve rakibine her attığı yumruğu vuruyor ve puan alıcı. Bekliyor, bak sabırla bekliyor. Ama o vuracağında o hız, o zamanlama çok iyi ayarlıyor. Çünkü o an onun kaçamayacağını anlıyor. Kaçamayacağını anlıyor ve tam o anda vuruyor. Yani boks zamanlama. Yani örnek vereyim. Rakibin burada. O hız zamanlamayı çok iyi ayarladığı zaman aynı anda bu ikisini doğal olarak rakibini yakalarsın, puan alırsın. Ama düşünün ki rakibin zamanlamayı kaçtı. Gitti boşa. Puan da gitti. Onu ayarlayacaksın. Öncelikle onu ayarlayacaksın. Rakibin atağa kalktığında boşa düşeceğini hissedeceksin ve ona göre vuracaksın. Nasıl bizim Esra Yıldız rakip üzerine gelirken nasıl vuruyordu? Tık 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 puanları nasıl rahat bir şekilde aldı? Bu şekilde de maç aldı. Boks bu. Yani boş alıp üzerine alacaksın. Tık tık tık. Bu şekilde maç kazanacaksın. Bak örnek vereyim. İsim vermeyeyim. Bizim bir tane boksör. Türk boksör. Güçlü. Kendine güveniyor. Kaba kuvvetine güveniyor. İşte dediler ki bu boksör işte 3 kere yendi bizim boksörü. Karşı boksöre de baksan bir yola yürümesi var. Aynı şey gibi böyle hiç umurunda değil dünya böyle. Zayıf. Zayıf böyle. Hani böyle kaslı maslı da değil böyle. Ondan sonra esnek bir boksör böyle ama rahat bir boksör. Hani boksu eğlenerek yapıyor. İşte İşte 3 kez dövdü. 3 kez yendi. Nasıl yendi? Çünkü aklını kullandı. Aklını. Şimdi o kaba kuvvetine gitti. Savurdu. Allah verdi. İşte ezip geçmek istedi. Ama gücünü kullanmadı. Gücünü boşa kullandı. O şimdi attı. O iskif yaptı, kaçtı. Attı. E, bel hareketi yaptı. Açtı, buradan kaçtı. Attı, buradan kaçtı. Bütün gücü boşa gitti. Abi Avni ile hiç antrenman maçı yaptınız mı? Antrenman maçı yapmadık ama antrenman yaptık birlikte. Antrenman çok yaptık. Antrenman maçı yapmadık kardeşim. Andrews Junior. Bu arada sen yenisin herhalde. Kanalına da abone ol. Yorumların güzel. Şimdi şöyle. Düşün. Bütün güç boşa gitti. Ama aklını kullansa, örnek vereyim, onu beklese köşeye sıkıştırsa, örnek vereyim bir tane alta vursa onu bir durdursa yukarı, ondan sonra kombineleri vursa doğal olarak onu hem yakalamış olacak hem kaçamayacak. Ama önemli olan dediğim gibi burayı kullanacaksın. Şimdi ben hani ne diyordum ben diye videolarımda hepsinde ne diyordum? Arkadaşlar dur bir saniye şunu bir takayım. Ben hep ne diyordum? Bu burada duracak. Bu burada duracak. Özbekleri seyredin. Kazakları seyredin. Bak el burada. El hep burada. Dövüşüyor. Bu yukarı aşağı her zaman oynuyor. Bu aşağıda. Rusları da seyredin. El burada. Bu burada. Bu hep hazır. Bu hep hazır. Oynuyor. Tak. Buradan atıyor. Bu hiç böyle yukarı aşağı oynamıyor. Böyle oynamıyor. Bu burada. Hep burada. Tak. Burada. Ne yapıyor? Ama bunu tabi bu çalışmayla oluyor. Şimdi sen bunu şey yapsan senin elin ister istemez böyle oynayacak. Böyle oynayacak, aşağı düşecek. Örnek vereyim, belki yukarı çıkacak. Ama
Bunu zamanla alıştırdığın zaman arkadaşlar, eğer ki benim söylediklerime inanmıyorsanız, Özbekler, Kazaklar olimpiyatta başarılı. Maçlarını izleyin ve onlara bakın. Olimpiyat şampiyonu olmuş Özbeklere. Ondan sonra bana inanıp inanmamaya siz karar verin. Hani şöyle bir şey olabiliyor mu? Bazen hani insanlar acaba yanlış mı söylüyor? İşte bize hep bunu söylüyor. Ama ben doğru olanı söylüyorum. Doğru olanı sizin kafanıza sokmak için. Yani ne diyorum? Zamanlama. Ne diyorum? Bu yumruğu burada tutun. Yani aslında boksta birçok şey var. Hani söylenecek işte ama tabii bu burada anlatamıyorum yani. Onun için ortam lazım. İşte araç gereç lazım. İşte daha güzel bir kamera lazım. Daha güzel bir mikrofon lazım. O da zamanla inşallah olur. E, Kazak ve Rus boks daha iyi e, gidiyorlar. Aynen öyle. Kazak Rus boksörler iyi zaten. Abi sen bütün boksta tanıyorsun herhalde abi. Ortiz ile tanıştın mı? Ya genelde ben şeyleri zamanındaydım. Alexander Usyk, Vasil Lomachenko, bunlarla kamp yaptım. Ben onların zamanının boksörüyüm. İşte o zamanlarda yani birçok boksörü tanırım hemen hemen o zamanın boksörlerini. Avni kariyeri bitti abi. Bu kadar rezil boks olamaz. Yani onu kendisi karar verecek artık. Biz ne desek yalan olur. Abi Loma olimpiyat şampiyonu nasıl oldu ama? Lomachenko olimpiyat şampiyonu olur çünkü Lomachenko'yla birebir çalışan babası var. Onun bir ekibi var. Yani arkasında duran birileri var. Sistemli çalışıyor, akıllı çalışıyor. Her şeyine dikkat ediyor. Eğlencesine, yemesine, içmesine, gezmesine ve sadece onunla değil ona kadar birçok şey, birçok e, sistem var çalıştığı. Hani onun başarılı olmama şansı yani çok zor çünkü onun yaptığı antrenmanlar işte akıl dolu antrenmanlar yani bu da onda şampiyonluğu getiriyor. Avni'de yetenek yok. Bir şey diyemeyeceğim. İyi geceler abi. İyi geceler Fatih Hocam. Ben de zaten birazdan kapatacağım çünkü yarın KPSS sınavı var. Ona gireceğim. E, iyi geceler kardeşim. Abi eski kadro kalmadı ya. Nerede millet zaman şerefine. Aynen öyle valla ben de bilmiyorum zaten o yüzden çoğu kez canlı yayın açmıyorum. Bunun nedeni çok az kişi oluyor. O yüzden de açmak istemiyorum. Ama ne zaman ki böyle bir enerji oluyor hani o enerjide canlı yayınlar açıyorum. Yapacak bir şey yok. Talep çok olduğu zaman ben de canlı yayın açıyorum ama kimse olmadığı zaman da açık durmanın bir anlamı yok. Ama büyük maçlarda işte Tyson Fury, işte Joshua, Usyk bu maçlarda genel olarak birçok kişi oluyor. Olmama şansı %0. Yani o yüzden maçlarında abi sizin antrenör Lavro var mıydı? Yok. Lavro benden önceydi. Lavro benden önceydi. Lavro da çok iyi bir antrenörmüş. O da methediliyor. Bana da müsaade hadi eyvallah. Bu arada yangın bölgesinde yaşayan herkese geçmiş olsun. İyi geceler kardeşim. Herkese iyi geceler arkadaşlar. İyi sınavlar abi. Sen benden öğretmenim olacaksın. İnşallah kardeşim. İnşallah. Sana güzel şeyler öğreteceğim. Merak etme. Abi Loma nasıl aldı ama olimpiyatları? Aynen Loma zaten dediğim gibi alırdı. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bu akşamlık bu kadar yeter. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi geceler.